Yine birlikteyiz ama bugün son günümüz. Çok soğuk. Çok soğuk arkadaşlar, çok soğuk. Kendimi buldum arkadaşlar. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Düşüp duruyor. Ya. Karşımda oturmuş beni izleyenler var, o yüzden biraz gergoyuz. O şekilde. Yandan rahat bırakılmıyor. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün Frankfurt'tayız. Şehir merkezini gezmek için birkaç saatimiz var. Olabildiğince hızlı bir şekilde şehir turu yapacağız. Burayı da birlikte keşfedeceğiz. Güzel Turkish Delight baklavalarımızı yedik. Zaten görüntüye ekleyeceğim. Hafif kar da yağıyor. Çekim biraz zorlu olabilir kar yüzünden ama halledeceğiz bir şekilde. Hadi siz de hazırsanız. Frankfurt tabii ki sadece gökdelenlerden ibaret bir şehir değil. Ara sokaklara daldığınızda sizi böyle sürpriz detaylar ve tarihi dokular karşılıyor. Her köşe başında farklı bir hikaye var sanki. Ağaçlar çok değişik. Ve biz yine birlikteyiz ama bugün son günümüz. Last day. I'll cry. I want to cry. Don't cry. Arkadaşlar, I want to cry. Bu arada şehrin ulaşımı inanılmaz rahat. Şimdi biz de rotamızı şehrin kalbine, o meşhur meydana doğru çeviriyoruz. Eğer bana Frankfurt'ta nerede kaybolunur derseniz cevap kesinlikle burası derim. Metrodan çıktığınız an karşınıza çıkan bu meydan sizi doğrudan o sonsuz mağaza vitrinlerine fırlatıyor. Ama burada kredi kartlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü girişi var ama çıkışı biraz masraflı olabilir. Bu heykel Frankfurt'un ünlü alışveriş caddesi Zeil üzerinde yer alıyor. Brockhaus Çeşmesi. Bu heykelle ilgili bazı ilginç detaylar var. Özellikle kullanılan malzemesinden bahsetmek istiyorum. İtalya'nın Carrara bölgesinden getirilen yaklaşık 38 ton ağırlığındaki tek bir beyaz mermer bloktan yoğrultulmuş. Bu bilgi bana oldukça ilginç geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Heykel aslında modern yaşamı ve toplumun farklı yönlerini simgeleyen karmaşık figürlerden oluşuyor. İlk yapıldığı zaman pek çok kişi tarafından bitmemiş gibi göründüğü için eleştirilmiş. Ama zamanla Frankfurt'un en ikonik buluşma noktalarından biri haline gelmiş burası. Şehrin modern kulelerinden kafamızı kaldırdığımız zaman karşımıza gerçek bir tarih çıkıyor. Frankfurt Katedrali, yani Kaiserdom. Burayı sıradan bir katedral olarak anmak haksızlık olur. Çünkü yüzyıllar boyu imparatorların taç giydiği, bir nevi Avrupa tarihinin yazıldığı yer olarak geçiyor. Aynı zamanda bu Kızıl Gotik Kule, Frankfurt'un o meşhur silüetinin en köklü parçalarından birini oluşturuyor. 95 metrelik kulesiyle bu katedral şehrin kalbinde adeta zamana meydan okuyor diyebilirim. Say hi. Hi guys. Like Bamberg really. Kendimi buldum arkadaşlar. Sonrasında yavaştan Frankfurt'un o ünlü Römerberg meydanına doğru ilerliyoruz. Bu meydan adını tam karşısında duran ve 600 yılı aşkın süredir belediye binası olarak kullanılan Römer binasından alıyor. Römer aslında Romalı demek. Vaktinde buradaki binalardan biri bir İtalyan tüccara ait olduğu için isim böyle kalmış. Ama burası sadece bir meydan değil, aynı az önceki katedralde olduğu gibi Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde imparatorların taç giyme törenlerinin düzenlendiği, halka ziyafetlerin verildiği, turnuvaların düzenlendiği devasa bir etkinlik alanı olarak geçiyormuş. Ve benim burada ilk dikkatimi çeken şey buradaki Adalet Çeşmesi oluyor. Meydanın orta yerinde duran bu heykel adalet tanrıçasını simgeliyor. Elindeki terazi ile adaleti, kılıcıyla ise gücü temsil ediyor. Rivayete göre imparatorluk törenlerinde bu çeşmeden su yerine şarap akıyormuş. Evet, bu oldukça ilgi çekici bir bilgi diye düşünüyorum. Tamam. Çok soğuk. Çok soğuk arkadaşlar, çok soğuk.
my favorite. Şehrin modern gökdelenlerinden sadece birkaç dakika uzaklıkta böyle bir masal dünyasına girmek gerçekten inanılmaz bir duygu. Frankfurt'a gelip de burayı görmeden olmaz diye düşünüyorum. Eklemek istediğim bir bilgi daha var. Burada bulunan binaların çoğu 2. Dünya Savaşı sonrasında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Şimdi de Römerberg'in o masalsı havasından çıkıp kendimizi nehrin kenarına atıyoruz. Karşımızda Frankfurt'un en meşhur köprüsü, Demir Köprü bizi karşılıyor. 1868 yılında inşa edilen bu köprü bugün binlerce aşk kilidine ev sahipliği yapıyor. İnsanlar buraya gelip dileklerini asıyor, kilitlerini nehre fırlatıyor ve bu köprüye bambaşka bir enerji katıyor. Frankfurt'a ilk girdiğimiz dakikalarda aldığımız o sert finans imajını burası yumuşatarak duygusal bir nokta haline getiriyor. Ve işte o meşhur köprüye adım atıyoruz. Burası Frankfurt'un lakabını nereden aldığını en iyi anladığımız yer aslında. Bir tarafımızda eski şehrin kuleleri, diğer tarafımızda ise nehrin üzerinde yükselen o modern gökdelenleri görüyoruz. Köprüdeki kilitlerin arasından bu manzarayı izlemek gerçekten büyüleyici. Main Nehri üzerindeki bu tarihi demir köprü hem şehrin iki yakasını bağlıyor hem de bize muazzam bir gökdelen manzarası sunuyor. Frankfurt hatırası çektirmek isteyenlerin değişmez adresi işte tam olarak burası. Bu köprü vatandaşların bağışlarıyla ve bir dernek aracılığıyla yapılmış. Yani tam bir halkın köprüsü olduğunu söyleyebiliriz. Selam arkadaşlar. Çok komik. Herkes bir şey çekiyor. Benim köprünün üzerindeki çekimlerim fazla uzayınca beraber yola çıktığımız kişiler bizi bırakarak gidiyor. Görüyorsunuz şu an. Sonra tekrar Römerberg Meydanı'ndan geçiyoruz ve biraz daha sokakları keşfe dalıyoruz. Soğuk. Çok soğuk arkadaşlar. In Germany. Frankfurt. Today we are in Frankfurt. Şehrin kalabalığından sıyrılıp kendimizi bu meydanda buluyoruz. Frankfurt'un o eski sakin ruhunu hala yaşatıyor burası. Gökdelenlerin gölgesinde böyle duraklar bulabilmek insanın ruhunu gerçekten dinlendiriyor. Meydanda bulunan bu barok tarzdaki çeşme 1700'lerden kalma ve meydanın en karakteristik parçalarından birisi olarak öne çıkıyor. Ve işte beklenen an, tekrardan o alışveriş caddesindeyiz. Bu modern kalabalığın içinde yürürken karşımıza birden bu devasa bronz heykel çıkıyor. Aslında bu heykel referansını meşhur Davut ve Golyat'tan alıyor. Tam bu noktada aklıma Regensburg'da görmüş olduğumuz Davut ve Golyat çizimi geliyor. Ama bu bildiğimiz klasik Davut heykellerinden biraz farklı. Burada Davut, dev Golyat'ın kafasının üzerine oturmuş, adeta şehri izliyor. Frankfurt'un gökdelenleri arasında küçüğün büyüye karşı zaferini hatırlatan harika bir detay olduğunu söyleyebilirim. İşte tam bu noktada aslında Frankfurt için en popüler buluşma noktalarından birisini oluşturuyor. Şehrin o ciddi finans havasına modern bir sanat dokunuşu kattığını da eklememde fayda var. Frankfurt'un her köşe başında sanat olayını bize kanıtlıyor resmen. Şu gökyüzüne uzanan dev binaların ve meydandaki hareketliliğin tadını çıkartıyoruz. Ve sonra şehrin birbirinden farklı yapıları arasından geçerek Frankfurt'u iyice keşfetmeye devam ediyoruz. Tam bu kısımda gördüğüm kilise benim oldukça ilgimi çekiyor ve biraz detay almak istiyorum. Morning
comes too early. Ama aslında ben çekimimi yaparken her hareketimi yakalamaya çalışan gizli bir paparazzim olduğunu da ekleyeyim. Çok soğuk mu? Aa, içli bir iç arkadaşlar. Çünkü Frankfurt'un bu estetik havasına kapılmamak pek mümkün değil. Herkes bir şeyler yakalamanın peşinde. We just count our turn. Fair don't come easy. You had to Okay. stand and fight for mine. What punishment? Oh. Ching. Oh Lord, hear me now. Okay. Better day. Keep me warm. In Frankfurt Street. Frankfurt'un o dev gökdelenleri arasında kaybolmuşken bir anda tanıdık bir koku bizi kendimize getiriyor. Ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım o meşhur Türk dönerinden kaçış yok. Frankfurt'un finans merkezinde modern dünyanın tam ortasında bir döner molası vermek hiç fena fikir değil. Deniz. Evet, bunlar da bugün Frankfurt'tan aldığım ganimetlerim. Döndük dolaştık ve Frankfurt'un o meşhur sıfır noktasına geldik. Boğa ve ayı heykelleri. Bu iki devin arasındaki o dinamik enerjiyi hissetmek ve bu estetik kareyle turu noktalamak muazzam bir his benim için. Thanks God. Ayyan. Ni. Aryan. Ayyan. Play. Ama vlogu sonlandırmadan Frankfurt'un ikinci yüzüyle tanışma vakti. Hava karardığında şehirdeki enerji tamamen değişiyor. O ciddi banka binaları devasa birer ışık kulesine dönüyor. Uzun uzadıya gezdiğimiz o alışveriş caddesi ise neonların altında adeta parlıyor. Gece ışıklandırmasıyla Frankfurt gerçek bir metropol olduğunu bizlere bir kez daha kanıtlıyor. Bu ışık selinin içinde kaybolmaya değer diye düşünüyorum. Gündüz gezdiğimiz yerler akşam olunca sanki tamamen farklı mekanlarmış gibi hissettiriyor bize. Bu ışıklı yollarda yürümenin, şehrin o akşam temposuna kapılmanın tadı bambaşka. Bum 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 bum. Hızlandırılmış Frankfurt turumuzu işte bu görkemli finalle taçlandırmak gerekiyordu. Ve artık şehre veda ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. He he he.